numaralı meşhur tramvaylara. Karanlık filmlerindeki gibi. Kaç basamak kalmıştır tahmini? Ölüyoruz. Ölüyoruz. Bu kadar merdiveni. İşte bu keyif için. Depeşte. Eşim beni devamlı trollüyor burada. Selam, ben Aybüke. Bu bizim sizinle ilk buluşmamız. Daha önce birçok seyahat etmemize rağmen ilk defa vlog çekmeye karar verdik. Umarım keyifli ve güzel olur. Şimdi Sabiha Gökçen'deyiz. Arife günü. Rotamız ilk önce Budapeşte, daha sonra Bratislava, Viyana ve Prag'da son bulacağız. Biz çok heyecanlıyız. Umarım siz de keyifli bir zaman geçirirsiniz bizimle. Uçaktan indik. Şimdi otelimize gidiyoruz. Havaalanından şehir içine gitmek için E100 otobüsü için bilet aldık. Şöyle. 900 euro tutmuş kişi başı. Biz şimdi otelimize gidiyoruz. Biz geldik. Bavullarımızı otele bıraktık. Merkezde bir otel tercih ettik. Şu an tam Dohani Sinagogu'nun karşısında otelimiz Memory diye. Otel küçük, şirin. Biz beğendik çünkü bizim amacımız sadece gezip uyumak. Apartmanları tercih etmek istedik ama kendimize göre uygun bir apartman bulamamıştık. O yüzden bu şirin oteli tercih ettik. Çok vakit kaybetmek istemiyoruz çünkü kısıtlı zamanımız var. Hemen bavullarımızı bıraktık, toparlandık. Gulaş yemeye gidiyoruz. Dışında şehrin içine giremiyoruz. Tabii. En azından taksi parası vermek zorunda kalmıyoruz. Dönme dolap karşıda. Ulaş'ta bir için geldik ama sıra bekliyoruz. Şansımıza mutfakta problem varmış. Herkes bekliyor. Rezervasyon yok sandık. Sanırım aç değiliz yani. Bilmiyoruz. Umarım çabuk çözülür. Biz de langozumuzu yeriz. Vejetaryen menüleri var. Kosher diye var. Biz Hungarian alacağız. 1150 forit. Budapeşte birasını deniyoruz. Tadı nasıl? Yoğun Çorbalar geldi, gulaşlar. Ayrıca getirmişler. Evet, ekmek sadece bana kadar gelmiş zaten. Etler biraz böyle öksüz doyurandan. Şimdi gulaşın tarihçesine baktık. Sığır etinden yapılıyormuş. Eskiden neydi? Çobanların yaptığı bir yemekmiş. Sanırım biz açlık günlerinden geldiğine kanaat getirdiler burada. Başta tas kebabı gibi demiştim ama yanılmışım. Tas kebabından çok daha güzel. Çorba niyetine de yiyebiliyorsunuz. Baharatı yerinde. Çok acı değil. Tadı da çok güzel. Gelince öneriyoruz. Burası çok meşhur olduğu için bize söylediler. Gayet lezzetli. Tavsiye ediyoruz. 4152 forint. Yemeğimizi yedik. Beğendin mi bebeğim? Biz çok beğendik. Yeri de beğendik. Şirin. Güzel bir yerde. Pazar olduğundan dolayı yollar çok fazla kalabalık değil. Her yer kapalı. Tuna Nehri'nin kıyısına geldik.
Biz Peşte kısmındayız. Böyle. Gayet güzel. Ulaşım açısından çok rahat bu arada. Karşıda balıkçı tabyasını görüyorsunuz. Orada Buda Kalesi. Şurada Geller Tepesi. Evet, bu tarafta. Gece bile harika bir şehir. Şimdi parlamento binasındayız. Parlamento binasını çekmek neredeyse imkansız çünkü o kadar büyük ki. O yüzden biz de böyle oturarak anlatmak istedik. Parlamento binası 18.000 metrekare bir alana inşa edilmiş. 691 tane odası ve 96 metrede yüksekliği var. 96 metre diğer yükseklik olan Aziz Stefan Kilisesi. İkisinin aynı yükseklikte olmasının sebebi din ve devlet işlerinin bir dengede olmasıymış. 96 metre yüksekte başka bir inşa yasak, inşa edilmiyor. O kadar güzel bir yer ki size anlatamam. İnanılmaz bir ihtişam var. Ayrıca 96 metre olmasının öğrendiğimize göre farklı bir anlamı daha varmış. 1896'da Macarların kuruluşuna ve 896 yılında 7 tane kavmin Macaristan'a gelmesini simgelediği için 96 rakamı özellikle seçilmiş. Binanın yapımında 1000 kişi çalışmış ve 40 milyon tuğla, yarım milyon değerli kaya kova, 40 kilo altın kullanılmış. Kraliyet tacı da 2000 yılından beri ana salonda sergileniyor. Andrea Bocelli'ye selam olsun. Şimdi biraz hüzünlü bir yerdeyiz. Burada gördüğünüz demir ayakkabılar Tuna Nehri'nde katledilen Yahudileri simgeliyor. Demirden orijinallerine göre yapılmış ayakkabılar. Ama gayet berbat bir hikayesi var bence. Zamanında Okaç Partisi'nin yanlış politikaları yüzünden katledilen Macar Yahudiler anısına yapılmış. Yapanlardan biri de Türk yönetmenlerden Can Togay. Sanırım kendisi ayrıyetten mimar da. Çok bir fikrim yok bu konuda. Araştıracağım. Hikaye çok berbat. Zamanında Okaç Partisi muhalifleri Yahudileri üçerli gruplara ayırmışlar. Ortadakinin hepsinin ayaklarını birbirlerine bağlamışlar ve ortadakini vurarak diğerlerinin de nehre düşmesine zorlamışlar. İşin en kötü tarafı o zamanlar ayakkabı pahalı olduğu için ayakkabılarının çıkarılması istenmiş. İşte bunun anısı olarak bu ayakkabıları görebilirsiniz. Toplu kalabalık nereye gidiyor diye takip ettik. Ve ruin barların olduğu yer. Meşhur karavan. Bu sıra. Sıraya bakar mısınız? Bu ruin bar sırası. Selam tekrar. Biz odamıza geldik. Bugünü sonlandırdık. İlk izlenimimiz Budapeşte de çok eğleneceğimiz oldu. Muhteşem bir yer. Yarın gündüz çok daha güzel yerleri birlikte göreceğiz. Günaydın. Biz otelimizden çıktık. Turumuza başlıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Hava yağmurlu. Siliyor. Umarım bütün gün böyle geçmez. Kaldığımız otel bayağı güzeldi. Kahvaltısı da çok memnun ediciydi. Avrupa'ya göre bayağı zengin bir kahvaltısı vardı. Budapeşte'ye gelmek isteyenleri tavsiye edebiliriz. Tam Dohani Sinagogu'yla karşı karşıya Memories Otel.
Stefan Kilisesi'ne geldik. Şimdi içeri giriyoruz. İçeride tanıtmaya devam edeceğim. Kiliseye girmenin yetişkin 1200 forint. Etrafa bakımın ve terasa çıkmanın 2200. Hem kilise hem de etrafa bakılmak 3200 forint. Aziz Stefan Bazilikası'ndayız. İsmi günümüzde Bazilika Minör olarak bilinen Macarlar için çok önemli bir yerdeyiz şu an. Macarların ilk kralı olan Aziz Stefan 38 yıl tahta kalmış ve Hristiyanlığı da Macaristan'a getiren ilk kişiymiş. Zaten buranın koruyucu azizi olarak kabul ediliyormuş. 1851 yılında temeli atılan bu yapının inşaatı, yapım aşamasında kubbenin çökmesinden dolayı sıfırdan başlatılmış ve tam 50 yıl sürmüş. Kutsal alanın üstündeki kubbe Tanrı'yı temsil ederken Mesih ile peygamberlerin ve evangelistleri de gösteriyormuş. Sanatsal olarak oldukça zengin olan bu bazilikanın ana girişinin lobi kısmında Saint Stefan'ın Karolü Senye'yi kabartmasını ve Bertel'in Sikeli ile Morden'in mozaiklerini görebilirsiniz. Kilisede en önemli bir diğer sanat eseri ise Gailo Venturi'nin mozaik bazlı yağlı boya çalışmasıdır. Özellikle Saint Stefan'ın tacı tutup Meryem'e Macaristan'ın koruyucusu olup olmayacağını sorduğu eseri oldukça dikkat çekicidir. 8500 kişilik ülkenin en büyük bazilikasının bu kadar önemli olmasının bir diğer sebebi de işte bu gördüğünüz cam fanusta bulunan Aziz Stefan'ın mumyalanmış sağ elinin burada sergilenmesidir. Bu fanus mihrabın sol kısmında bulunmaktadır. 11. yüzyılda ölen Aziz Stefan'ın sağ eli mumyalanıp neredeyse şehirden şehire hatta ülkeden ülkeye gezdirilmiştir. İlk önce ülkenin bütün şehirlerinde gezdirilmiş, daha sonra da Viyana'da sergilenmiştir. Daha sonra Macaristan'a tekrar getirilmiş olup 2. Dünya Savaşı'nda zarar görmesinden korkularak tekrar ülkeden dışarı çıkarılmıştır. En son ülkeye geri getirilip 1945'ten beri de Macaristan'da ait olduğu yerde sergilenmektedir. Bazilika'nın tepesine çıkmak merdivenle bize zor geldiği için asansörle çıkıyoruz. Şimdi de asansör sırası bekliyoruz her yerde olduğu gibi. Bakalım çıkınca verdiğimiz paraya değecek şeyler göreceğiz. Bazilika'nın tepesine çıktık. 96 metre yükseklikteyiz. Parlamento binası ile aynı. Zaten şehirde 2 tane yerleşim 96 metre. Biri Bazilika, biri de parlamento binası. Biz Bazilika'nın tepesindeyiz. Ayrıca Macaristan'ın en büyük çanı 9,5 tonluk çan da bu kilisede. Aziz Stefan'a saygılarımızı sunup seyahatimize devam ediyoruz. Çok saçma bir şey yaşadık. Ben gözlüğümü trabzanların kenarına astım. Onu bulmaya giderken yönümü kaybettim. Şarjımın dönme olduğu gibi kendi etrafımda dönüp durdum. O çocuklar yürüyerek çıkmışlar. Adamların peşine gittiğimiz için merdivenlerde inmek zorunda kalıyoruz. Kaç? 968 basamak mı vardı? Unuttum. Geliyorum. Keşfetmek. Nedir sence? Allah orasını kapatmışlar. İnmeye devam. Özgürlük Meydanı'ndayız. Meşhur Özgürlük Meydanı. Moğol istilasından, 2. Dünya Savaşı'ndan, ondan bundan yıkılmayıp ayakta kalan Macaristan'ın simgesel anıtıymış.
Orada da Ranfa'ya gidelim. Biz de kıskanıp Bill Clinton'ı koyduk Kosova'ya. Hani Filistin'in merkeze. Bu kadar yakışıklı değil ama. Yakışıklı başkan. La estatua de Ronald Reagan. ¿Qué hace aquí Ronald Reagan? Şans dilemek için dokunuyorlar Ronald Reagan'a. Cuando tuvimos al cambio Nasıl de bir şans dilenebilir junto ya? con su mejor amigo, el presidente Ama ruso Ronald Reagan, terminaron la Guerra Fría, Rusların acabaron el arma nuclear. boyundurluğundan Y él estaría kurtarmasına mirando y yardım ettiği caminando için hacia su bonita embajada, Macarlar pero için por ahí en el önemli. medio tenemos ese metiche por la que ni la Ama veía. bizce son Sovyet anıtına karşı Gorbaçov'la beraber Ahí en el fondo, Sovyetleri yıktığı için bence dikmişlerdir heykelleri. bana göre Sovyetler Birliği'nden kalan son anıta karşı Ronald Reagan'ın heykelini koymak büyük bir mesaj. Bence anıtı yıkamadıkları için Ruslara karşı Amerikanlar. Gezerken bu da yer misin yemez misin konseptli bir heykel. İki numaralı meşhur tramvaylara. Dünya mirasının ortak bir özelliği var. Alt kişileri tuvalet kapısı. Şehrin bu da kısmına geçtik biz. Gülbaba'ya doğru gidiyoruz. Selamlar diyeceğiz. Hepimiz için önemli Kara Murat'ın, Cüneyt Arkın'ın Estergon Kalesi. Ama oraya gidemiyoruz. Çünkü aracımız yok. Hey! Selam. Allah'ım. Türbeye geldik. Bizim için çok özel bir yer olan Gülbaba Türbesi'ndeyiz. Gülbaba 15. yüzyıl sonlarıyla 16. yüzyıl başlarında yaşamış şair bir Bektaşi derviştir. Doğum tarihi bilinmiyor fakat gerçek adı Cafer'dir. Külahında daima bir gül taşıdığı için Gülbaba lakabıyla tanınmıştır. Evliya Çelebi'ye göre Merzifonlu fakat belgelere göre Ispartalıdır. 1531 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın daveti üzerine bu dine gönderilmiş, bir tekke kurmuş, Bektaşi hoşgörüsüyle kısa zamanda Buda halkının sevgilisi haline gelmiştir. 1541 yılı 1 Eylül günü Budinli Savaşı'nda şehit düşmüştür. Cenazesine Kanuni Sultan Süleyman'ın katıldığı söylenir. Hala Budapeşte de en özel yerlerden biridir. Gülbaba Türbesi'ne geldik ama şansımıza bugün kapalıymış. O yüzden duamızı ettik. Geri dönüyoruz. Su ve ateşin birleştiği Budapeşte'nin en güzel yeri Balıkçılar Tabyası'ndayız. Burası göründüğü gibi fotoğraf çekmek ve video çekmek için harika bir yer. Ama tarihi özelliklerinden Orta Çağ'da burası balıkçılara yakın olduğu için ve şehrin kazanımında çok büyük rol üstlendikleri için onları onura etmişler ve bu güzel tabyayı yapmışlar. 7 tane kuleden oluşuyor. 7 kule oluşmasının sebebi ilk Macaristan'a gelen 7 kavmi temsil etmesi içinmiş.
Tabyası'nda bulunan Aziz Stefan'ın heykelinde Aziz Stefan'ın sağ elinde kraliyet asası var. Bu heykel halkın Aziz Stefan'a duyduğu saygının bir simgesiymiş. Matias Kilisesi. Gel. Macaristan'da çeşmeden sular içilebiliyor. Şekila. Nasıl tadı? Tadı nasıl? Burası Aziz Stefan Kilisesi. Bizim çok zamanımız olmadığı için içeri giremiyoruz. Burasının bizim için önemi, Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'ı aldıktan sonra ilk cuma namazını burada kılmış. Ve kraliyet taç giyme törenleri de bu güzel kilisede yapılıyormuş. Şimdi Buda Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Buraları Kale Sokağı. House of Houdini. Valla ben şimdi öğreniyorum. Houdini dünyanın en iyi sihirbazlarındanmış. Şöyle. Aykut'un ilgisini çekti. Hala hazırda bakımcı mı? Parlamento binasını en güzel Buda Kalesi'nden görüyormuş. Şehrin Buda tarafında olan bu güzel kale 13. yüzyılda inşa edilmiş. Birkaç kez savaşlarda yıkılmış ama tekrar yapılmış. Tam 150 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Tepede özgürlük anıtını görüyoruz. Çok tepe. Biz artık yorgunluktan ölmek üzere olup Geliler Tepesi'ne çıkabilir miyiz ona bakacağız. Kaleden aşağı iniyoruz. Kaleden aşağı merdivenlerden iniyoruz ama gizli tünel gibi bir yer. Karanlıkta. Umarım doğru yere çıkarız. Geliyorum. Aa, çok dikkatli. Kara Murat filmlerindeki gibi. Nereye çıkıyor? Medeniyete kavuştuk. Bakalım nereye çıkıyor. Nereye? Tuvalete gelmişiz. Ali'nin dar merdivenlerden sıkışmışken aşağı indiğimizde karşımıza çıkan bir tuvalet ve tuvaletin şekerliği. Pembe pembe. Bu da demek ki Macar mucizesi. Allah sıkışan kullarına yardım edermiş. Zaten hep demişizdir huzur tuvalette son bulur diye. Değil mi? Normalde kaleye buradan başlıyor. Evet. Buradan yukarıya çıkıyor. Evet. En yukarı tepeye çıkıyor.
Şimdi biz Gülbaba'dan kaleye çıktığımız için, evet, biz Gülbaba'dan kaleye çıktığımız için bulmakta çok zorlandık. Genelde Macar arkada İngilizce bilmediği için çok fazla derdimizi anlatamadık. Neyse birkaç yanılmadan sonra 16 numaralı otobüsle yolumuzu bulabildik. Normalde aşağıdan yukarı doğru çıkılıyor ama biz yukarıdan aşağı doğru indik. Tam tersi. Normalde sanırım kaleye buradan çıkıyorlar. Bakalım şimdi Geller Tepesi'ne doğru yönlendik. Yorgunluktan ölüyoruz. Tarihe yön vermiş kişilerin resimleri bulunan bir yerdeyiz. 1914, 1922 A New World Was Born. Şuradaki tepeye çıkacağız. Amacımız şuradaki merdivenlerden çıkıp Geller Tepesi'ne gelmek. Şurada Geller anıtının altından yapılan yapay şelaleyi görüyoruz. Kaç basamak kalmıştır tahminim? Kaç basamak kalmıştır tahminim? Adeta köprüler şehri olan Budapeşte'de Geller Tepesi'ne çıkarken gördüğünüz bu beyaz köprü Elizabeth, bu yeşil köprü de Özgürlük Köprüsü'dür. Belki de Budapeşte'nin en yüksek tepelerinden biri olan harika Tuna Nehri manzaralı 235 metre yüksekliğindeki Geller Tepesi'ndeyiz. Tepe adını 1046 yılındaki Vatapakan ayaklanması sırasında iğneli bir varile koyularak aşağı atılıp öldürüldüğü rivayet edilen ve sonrasında aziz ilan edilen İtalyan asıllı psikopos Gellert'ten almıştır. İşte bu gördüğünüz heykel de Gellert anısına dikilmiştir. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Zafer inananların o kadar verdiği bu manzara için çıkacağız. En azından değdi. Özgürlük Anıtı maalesef diğer birçok yerde olduğu gibi tadilatta. O yüzden sadece manzaranın keyfini çıkartıyoruz. Bu kadar merdiveni işte bu keyif için çıktık. Budapeşte'ye. Budapeşte'nin şerefleri. Maalesef bu harika manzarayı zihnimize kaydedip artık aşağı iniyoruz. Utka'dayız. Yani Vacıutka yazılıyor ama Utça yazılıyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama Macaristan'ın gelir düzeyi yüksek olan bir caddesi. Binalar falan muhteşem. Restoranların olduğu. House diye bir yere geldik. Deneyeceğiz. Yemekten sonra görüşlerimizi söyleyeceğiz. Macar restoranı. Farklı bir kola geldi bize. Fritz Kola diye. Diyorum. Yani Fix Kola'dan hallice. Kola Turka. Bira içmeyip kola içersen. Kola Turka. Evet. Kesinlikle Kola Turka. Kola Turka içelim. Eşim beni devamlı trollüyor buradan da arada. Çok yorulduk.
çok eğlendik, çok güzeldi ama inanılmaz yorulduk. Gün sonunda saat 12 gibi toplam kaç adım atacağımıza bakacağız. Bilmiyorum, tahmini çoktur herhalde. Şimdi yemeğimizi bekliyoruz. Ondan sonra yürüyeyim barlara. Macaristan'da fiyatlar aslında mağazalar Türkiye'de hemen hemen aynı. Hatta bazı şeyler pahalı bile denk getiriyor. Orada aynı fiyatlar bizim Türkiye'de. Yani Beyat lokantasında gitsen şu 150 Doğru, 200 lira doğru, doğru. Biz, bu arada evet doğru hatırlattım. Pikana stick diye bir şey söyledik, 150 gramlık. 4000 forit, ikimizin 8000, yani evet doğru, Türkiye'de de. 20 lira. Ve burada fiyatlar böyleyse Viyana ve Kasapta var. evet doğru. Doğru ya, evet gerçekten. Bizde kasaptan alınmaz. Evet pardon, düzeltiyorum. Et Macaristan'da uygun. Bizde kasaptan alınmıyor. Son et fiyatlarını göz önüne alırsak. Bu et çok koyunlar yolları dolaşıyorlar. Çobanlar, etler. Onu söyleyeyim ama kıyafet, işte ne bileyim bijuteri, parfüm, diğer markalarla diğer markalarla Türkiye'deki gibi aynı. Hesap 15.222 forint geldi. 15.222, evet bayağı iyi geldi. Ne kadar? 550 lira. Dün akşamkinin yarısı sırasında Kuyruk'tayız. Muhim bara girmek için bekliyoruz. Böyle oda oda farklı konseptler varlar. Was für ein Shisha? Her konseptte farklı müzikler var. Oteli tasvir çok ilginç derecede. Baby. Biz odamıza geldik. Bugünü kapattık. Yarın görüşmek üzere. Çok yorucu bir gün geçirdik biz. Bakalım yarın neler olacak.